Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün testosteron replasman tedavisi, yani testosteron yerine koyma tedavisi ve rakamlarla ilgili konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Birçok insan bazen rakamlarda takılıp kalıyor. Testosteron yerine koyma tedavisinde en önemli şey hastanın kendini iyi hissettiği testosteron seviyesini yakalamak. Bu referans aralığının range'in bayağı geniş olmasının en büyük sebeplerinden birisi, hani 220 ile niye 800-900 arasında diye soruldu yani çok. Çünkü 220'de bazı hastalarda hiçbir problem, bazı insanlarda hiçbir problem olmuyor. Hasta kendini gayet iyi hissediyor 220 ile. 200'de hiçbir problem olmadan yaşayabiliyor. Tabi bu kişinin en önemli özelliği genellikle genç ve sağlıklı olması. Yani gençlerde tabi testosteron seviyesi yaşlılara göre birazcık daha yüksek oluyor ama kişi gençse testosterondan, kanındaki testosteronun daha iyi yararlanıyor. Çünkü androjen reseptörleri daha duyarlı oluyor. Eğer kişi bir de zayıfsa, östrojen aromatizasyonuna bağlı serbest testosteron kaybı daha az oluyor. Yaş ilerledikçe, kilo alımı oldukça, kötü alışkanlıklar varsa, uyku düzensizliği varsa, diğer endokrin bezlerde, işte tiroid, böbrek üstü gibi bezlerde sıkıntılar varsa, kronik hastalıkları varsa, kronik ilaç kullanımı varsa, tabii ki testosteron vücutta eskisi gibi çalışmıyor diyebiliriz. Yani siz hastaya mesela bir şeker hastasına ya da bir normal bir hastaya testosteron verdiğiniz zaman aynı faydayı göremezsiniz diyebiliriz. Burada dediğim gibi eğer hasta kendini 200-300'lü seviyelerde iyi hissediyorsa herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ama bazı kişilerde de gerçekten 900'e çıkarttığınız zaman kendini daha iyi hissediyor diyebiliriz. Gene fizyolojik aralıklar içerisinde. O yüzden en çok sorulan sorulardan bir tanesi, benim testosteronum 300, ben bunu 600'e çıkartmam lazım diyor. Ama buradaki dürtü şundan geliyor arkadaşlar. Bu kişi mesela genellikle spor yapıyor oluyor. Spor yaptığı için de belli bir süre spordan fayda görmediğini düşünüyor. En azından ben fizyolojik seviyeler içerisinde kendi testosteronumu daha yüksek bir seviyeye çıkartayım diyor. Spor için bu tabii doğru olabilir. Yani spor yapıyorsa bir kişi testosteron hakikaten 600, 900 kullandığı zaman farkını görebilir. Ama hatta şöyle de söyleyeyim, anabolik olarak kullandığı zaman genellikle, yani 200 miligram haftalık enantet kullandığı zaman genellikle total testosteron seviyesi 1500'ün üzerine geçiyor. Bunlar tabii anabolik, artık anabolik seviyelere geliyor. Ama sertleşme bozukluğu ya da cinsel isteksizlik nedeniyle genellikle testosteron yükseltmeye kalktığı zaman kişiler aynı cevabı her zaman alamıyorlar. Çünkü testosteron seviyeleri dışında başka bir sürü dinamikler var cinsel isteksizlik ve sertleşme ile ilgili. Dediğim gibi kişinin yaşam tarzından tutun, işte beslenmesi, uykusu, çift ilişkisi içerisindeki dinamikler, kin, nefret, öfke duyguları, her şeyi etkileyebiliyor cinsel isteksizlik ve sertleşme bozukluğunda. O yüzden yani ben testosteron replasman tedavisinde kişinin öncelikle biz laboratuvar tedavi etmiyoruz. Biz hastanın semptom ve şikayetlerini tedavi etmeye çalışıyoruz. Hastanın genel sağlık ve iyilik halini daha iyi olmasına için uğraşıyoruz. Biz rakamlara bağlı kalmamak çok önemli arkadaşlar. Bir kişi zayıfladığı zaman total testosteron seviyesi düşse bile hasta bundan serbest testosteron seviyesi artacağı için daha çok fayda görecektir. Mutlaka daha çok fayda görecektir arkadaşlar. Bir kişi alkol kullanıyorsa, bırakırsa, kişi uyku kalitesini arttırırsa, düzeltirse, her zaman için düşük testosteron seviyeleriyle bile daha çok fayda görecek gerçeği vardır. Tabii bunu bir kas yığını oluşturmak için bahsetmiyoruz arkadaşlar. Hiçbir zaman bahsetmiyoruz. Bu kas yığını oluşturmada serbest testosteron seviyeleri çok, ne yazık ki, önemli. O tamamen farklı bir olay. Sporla ilgili bir olay arkadaşlar bu. Dediğim gibi testosteronu yerine koyma tedavisinde cinsel istek ve sertleşim bozukluğu ile ilgili durum bu. Bir de gelen bir soruyu cevaplamak istiyorum. Testosteron eksikliğinde sustanon tedavisi başlamış bir hasta, işte her ay bir tane kullanmış. Ben 3. ay bırakacağım. Doktorum bırak dedi. Ne yapmam lazım? Arkadaşlar, sustanon kullanırsanız sustanon bıraktıktan sonra ilk testosteron seviyenizin altına inecektir. Ve şikayetleriniz, testosteron tedavisi düzelen şikayetleriniz tekrar geri gelecektir büyük ihtimalle. Eğer gençseniz belki testislerinizden testosteron salgılanması için bir tedavi uygulanabilir. Böyle bir tedavi uygulanabilir. Testosterona bağımlılık olmasın diye. Ama yaşınız belli bir yaştan sonra artık dışarıdan testosteron replasman tedavisi, yerine koyma tedavisi mütemadiyen, yani testosteron replasman tedavisinin bir sonu yok arkadaşlar. Özellikle testosteron kullanıyorsanız bir sonu yoktur. Yani bu çok sık gelen bir soru. Sonu olmaz testosteron replasman tedavisinin. Ölene kadar alırsın o tedaviyi. O şekilde devam edersin. Testosteron replasman tedavisinde testosteron kullanırsan da sperm kalitesi bozulur.
kısırlık yapabilir. Ama bıraktıktan sonra testisleri tekrar aktive edecek ilaç tedavileri vardır diye özetleyebilirim arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde dinlediğiniz için teşekkürler.